Dünyada bir şeyler ters gidiyor gibi hissediyor musunuz? Sanki yozlaşma her bir köşeyi sarmış. İnsanlar bencilleşip basitleşmeye başlamış ve doğa sanki her geçen sene bize karşı olan şiddetini arttırmış gibi. Bunlar sadece bizim hüsnü kuruntumuzdan mı ibaret? Yoksa tüm bunların olacağı çok önceden bir yerlerde yazılıp gelecek nesiller uyarılmış mıydı? İyi de binlerce yıl önce yazılmış metinlerde bugünlerin geleceği hem de detaylı bir şekilde nasıl yazılmış olabilir ki? Sonuçta neyin nasıl gerçekleşeceğini kestirmiş olamazlar değil mi? Diye kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Ama adamların buna da bir cevabı var. Antik atalarımız bu karanlık geleceği kestirmişlerdi. Çünkü aynısını daha önce onların ataları da bu yugalarda yaşamış ve pek çoğu yaşanan akıl almaz yıkımlar sonrası yok olup gitmişlerdi. İyi bari en azından bu sefer uyarı yapmışlar. Dikkate alalım, kendimizi kurtaralım diyorsanız size kötü bir haberim var. Evet, çağın nasıl kapanacağının uyarısı yapılmış. Lakin onu asla durduramayacağımızın bilgisi de verilmiş. Neden mi? Videonun sonunda anlayacaksınız. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Hocam merhaba. Merhaba öğrenci de sen hayırdır tatil vakti burada ne geziyorsun? Vaktimiz bol hocam. Boşa geçmesin. Kendimi biraz geliştireyim. Yarım kalan kurslarıma devam edeyim diyorum. Etmesini et de gördüğün gibi daha başındayız. Burada bilgisayar ne gezer, internet modem ne gezer. Dönünce eğitirsin artık kendini. Hangi devirde yaşıyoruz hocam? Telefondan girip yarım kalan kurslarımı alamayacak mıyım? Pratikte mi yapamayacağım? O zaman dönene kadar çoğu şeyi unutur giderim. Daha başında telefonundan yarım kalan kurslarını almak istiyorsun. Yetmiyor, bir de üzerine pratik yapmak istiyorsun. Kızım sen burayı Sorbil zannettin galiba. Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından Sorbil'de yapay zeka destekli 4 ana kategoride yüzlerce eğitim var. Yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim. Üstelik Sorbil Premium ile sadece bir eğitim fiyatına aylık 99,90 TL veya yıllık 462 TL'ye platformdaki tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlıyorsunuz. Ve her ay yeni eğitimler de eklenmeye devam ediyor. Alanında uzmanlarca hazırlanmış eğitimleri 7/24 istediğiniz yerden takip edebilirsiniz. Ayrıca tamamladığınız eğitimler için Uluslararası Akreditasyon Kurumu olan CPT'den geçerliliği olan sertifikalar da alabiliyorsunuz. Sorbil'in özel yapay zekası Bili ise tüm eğitimlerinizde size yardımcı oluyor. Anlamadığınız yerleri anında açıklıyor. Üstelik Sorbil'e artık hem mobil uygulama üzerinden hem de web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki takipçilerime özel Gerçek 30 kupon kodunu kullanarak yıllık aboneliklerde %30 indirimden yararlanabilirsiniz. Yani sadece 323 TL'ye tüm bu eğitimlere bir yıl süresince ulaşabilirsiniz. Farklı sitelerde her bir eğitimin her bir aşamasına yüzlerce lira vermek yerine Sorbil'de tek bir ücretten tüm kurslara bugün başlayın. Modern zihin tarihi durmaksızın ileri doğru akan, ilerlemenin amansız bir yolculuğu olarak görür. Her geçen günün bir öncekinden daha gelişmiş, daha ilerlemiş olduğu varsayılan doğrusal bir zaman oku gibi bize anlatılır. Ancak bu insanlık tarihinin büyük bir bölümünde neredeyse evrensel olarak kabul görmüş daha kadim, daha derin bir anlayışın, yani döngüsel zaman yaklaşımının gölgesinde kalmış, yeni ve sizi kapitalist düzenin bir çarkı haline getirmeye çalışan son derece sığ bir yaklaşımdır. Bu eski dünya görüşüne göre tarih bir doğru üzerinde ilerlemez. Bunun yerine mevsimler gibi, gelgitler gibi, doğum ve ölüm gibi büyük, tekrarlayan döngüler halinde döner. Bu döngüsel dünya görüşünün en matematiksel ve felsefi olarak ayrıntılı ifadesini tarihte Hindu kozmolojisindeki yuga döngülerinde görürüz. Bu dev yuga döngüleri insanlık tarihini bile gölgede bırakan neredeyse akıl almaz zaman ölçekleriyle varoluşumuzu büyük, tekrarlanan bir kozmik dramanın içine yerleştirir. Bu çağlar yalnızca ahlaki çöküş ve yenilenmenin hikayeleri değil, aynı zamanda insan bilincinin kendisinin de bir dönüşüm geçirdiği dönemlerdi. Peki bu döngüler metaforik birer ruhani gelişim yolculuğunu mu anlatıyor? Yoksa dinler tarihi konusunda çalışmaları ile tanınan Mircea Eliade'nin de dediği gibi her şeyin başlangıcından itibaren dünyayı değiştiren felaketlerin anısını barındıran bir uyarı mı? Bu sorunun cevabı için uzun, hem de çok uzun bir yolculuğa çıkmamızın vakti geldi. Ve bu yolculukta bizi döngünün ilk durağı olan hakikat çağı yani Satya Yuga karşılıyor. Altın çağı olarak da bilinen Satya Yuga veya Krita Yuga, 4 çağın ilk ve en mükemmelidir. Bu dönemde insanlık tanrılar tarafından yönetilir ve her eylem en saf ideale yakındır. Mahabharata destanına göre bu çağda yoksulluk, zenginlik, emek, hastalık veya çatışma yoktu. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını iradelerinin gücüyle elde ederlerdi. İnsanların ömürleri 100.000 yıla kadar uzarken
Boyları 21 arşın, yani yaklaşık 9,5 metre olarak tahmin edilirdi. Burada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bazı yazarlar ve araştırmacılar bu çağı sembolik olarak ileri seviyede ruhani bir çağ gibi görmenin yanında gerçekten fiziksel olarak da insanlar ve tanrıların bir arada yaşadığı bir çağ olarak da ele alırlar. Şimdi tanrılar deyince Kadir'i mutlak yaratıcı gibi düşünmeyin. Zaten bu ayrımı kanalda yeterince iyi bir şekilde çizdiğimize inanıyorum. Hani şu Hindu tanrılarının dünyada vakit geçirdiği, destanlardaki onlarca fantastik hikayeye konu olan çağdan bahsediyoruz. Tabii ki konuyu ele alırken iki olasılığı da ele almayı unutmayın. Nedenini de birazdan anlayacaksınız. Satya Yuga'nın altın çağında insanlar birbirini ayrı görmez, aramıza egolar girmezdi. Hepimiz birlik içinde Narayana'ya ibadet ederdik. Yani içimizdeki gücün kaynağı olan yüce güce. Burada şu bilgiyi vermek lazım. Hinduizmi aslında çok tanrılı putperest bir din sanan ne yazık ki çok fazla kişi var. Ama günümüzdeki darmadağın olmuş haline bakmayın. Günümüzde tüm dinler yozlaşıyor. Hinduizmin de esas özünde demin bahsettiğim Naraya veya kimi başka disiplinlere göre Brahman denilen bir güç bulunur. Ve bu güç her şeyin en tepesindeki yaratıcı kuvvettir. Yani İslam'da Kadir-i mutlak yaratıcı denilen olgudur. Ve ne olduğunun bir tanımı insan aklının sınırlarını aşacağı için yapılamaz. Sadece her şey ondan gelir ve ona dönecektir. Hindulara göre Satya Yuga'nın son döngüsü günümüzden yaklaşık 4 milyon yıl önce başlamış. Yani evet, Hinduizme göre insanlığın başlangıç tarihi 400 bin yıl önce değil, 4 milyon yıl önce. Ve Satya Yuga'nın bitişi ise günümüzden 2,16 milyon yıl önce olmuş. Ve bu bitiş metinlere göre insanlığın o ruhani gelişmişlik seviyesinden düşüp kusursuz olan birlik ve beraberliğin bozulmasıyla olmuş. Yani o günden sonra hayatımıza ego dediğimiz kavram girmeye başlamış ve takip eden çağlarda ise olanlar olmuş. Satya Yuga bitip yerini Halefi Treta Yuga'ya bıraktığında bir zamanların üstün ruhani meziyetlere sahip insanlığı bir adım daha yozlaşır ve metinlere göre erdem 1/4 oranında azalır. 100 bin yıl olan insan ömrü 10 bin yıla düşer. Ve en önemlisi insanlık artık kutsal olanı Satya Yuga'daki günlerde olduğu gibi kendi özünde aramaktansa düzeni sağlamak için dışsal eylemler ve ritüellerde aramaya ve kendini böyle tatmin etmeye başlar. İlk kurban törenlerinin bu çağda ortaya çıktığına inanılır. Ve daha da kötüsü bu çağdaki yozlaşmanın başlaması yüzünden bu ayinleri düzenleyen, kendini yaratıcının adamı olarak tanıtan ruhban sınıfının da doğup halkın kendi içinde ayrışmasından ve ötekileştirilmesinden bahsedilir. İşte hem egonun hem de dini kendi çıkarları için kullanan tiplerin ve kurumların doğmasından dolayı insanlığın o üniter yapısı parçalanmaya ve krallıklar denilen yapılar ile mülkiyet kavramı doğmaya başlar. Hindu takvimine göre 1.296.000 yıl süren bu çağın sonunda ise artık insanlığın ben merkezciliğinin arttığı ve bir zamanlar uyum içinde olan gezegendeki Tanrı denilen göklerden gelen varlıkların hem kendi aralarında hem de bizim de onların yanında devasa çatışmalara girdiğimizi görürüz. Ramayana destanında gördüğümüz ilk büyük savaşlar işte bu dönemde yaşanmaya başlanır ve insanlığın düşüşü hızla devam ederken Treta Yuga yerini Dvapara Yuga'ya bırakır. Dvapara Yuga'da 4 ana kolu olan erdem ağacı artık 2 kola düşmüş ve insanlığın ikililiği, şüphesi, materyalizm düşkünlüğü ve arzusu artmıştır. Ömrümüz 10.000 yıldan 1000 yıla kadar düşerken hastalıklar ve acılar hayatımızın bir parçası haline gelir. Bu çağda ruhani gücün yerini suni güçlerin aldığı anlatılır. Yani teknolojiyi geliştirmeye başlarız. Lakin erdemin olmadığı yerde teknoloji ve bilim sadece birer silahtır. Ve nitekim Mahabharata destanındaki büyük savaşlar işte bu çağda o bilim ile bulunmuş yıkım silahları ile yaşanır. Destanlarda astralar olarak geçen ve her birinin akıl almaz yıkım gücü bulunan aslında bir nevi günümüz teknolojileriyle benzeşen silahlar. Mesela Narayana Astra, son derece hızlı giden, sayısız ok fırlatan bir yıkım silahıdır. Vajra, Indra'nın kullandığı güçlü bir şimşek gibi çalışan bir silahtır. Ve en büyüklerinden olan Brahmastra, düştüğü yeri onlarca yıl boyunca yaşanmaz hale getiren, tek bir hedefe kitlenerek ateşli bir ok gibi giden ve düştüğü yerde güneş gibi parlayan bir patlama yaratıp bölgedeki tüm canlı yaşamı yok eden bir silah. Aklınıza neyin geldiğini biliyorum. İşte Dvapara Yuga'nın sonunda öylesine büyük bir savaş yıkımı olur ki artık insanlık da, krallıklar da paramparça hale gelmiştir. Lakin Tanrı Krishna sayesinde erdemli soya sahip krallar zaferi kazanmıştır. Ve Krishna gezegeni onlara emanet ederek kendini arka plana atar.
ve bir gün bir ağacın altında derin düşüncelere dalmışken bir avcı yanlışlıkla ona doğru bir ok atar ve o Krishna'nın tek zayıf yeri olan ayak bileğine saplanır. Evet, Yunanlılar yüzlerce yıl sonra bu hikayeyi Aşil'in ayak bileği olarak anlatacaklar ve Brad Pitt de onu canlandıracaktı. Krishna yavaş yavaş ölürken onu vuran avcıyı affeder. Çünkü ölümünün Kali Yuga'nın başlangıcı, yani olabilecek en karanlık ve son çağın gelmesi için gerektiğini bilir. Ve şöyle der: "Ne zaman ve nerede olursa olsun erdemde bir düşüş veya erdemsizlikte bir yükseliş olduğunda, ey Brahata soyundan gelen, o zaman ben kendimi tezahür ettiririm ve yeryüzüne inerim. Erdemlileri kurtarmak, kötüleri yok etmek ve doğruluk prensiplerini yeniden tesis etmek için çağdan çağa kendimi gösteririm." Bu da tanıdık geldi değil mi? Evet, bu destandan birkaç bin yıl sonra da Roma bu lafları alıp kendi İsa'sına atfedecekti. İşte böylece Dvapara Yuga biter ve kötü günlerin geride kalıp çok daha kötülerinin başlayacağı çağ olan ve şu an bizim de içinde yaşadığımız Kali Yuga başlar. Şu an içinde bulunduğumuz çağ olan Kali Yuga, yani yıkım ve yozlaşma ile anılan karanlık çağda insan ömrü artık 100 seneye düşmüştür. Zulüm, hastalıklar, çatışmalar, doğanın ölümü, cehalet ve aşırı materyalist düşünceler bu çağın lanetidir. Srimad Bhagavatam ve Kalki Purana gibi metinlerdeki kehanetlerde bu çağ hakkında şöyle yazılır: "Hükümdarlar haydut gibi olacak. Aile bağları çözülecek. Zenginlik erdemin tek ölçüsü haline gelecek ve toplum barbarlığa ve kanunsuzluğa sürüklenecektir." Daha da spesifik örnekleriyle sizi biraz daha şaşırtayım. Bu çağda hafızalar zayıflayacak, zihinler sürekli endişe ve stres ile dolu olacak. Bir kişinin değeri bilgeliği ile değil, servetiyle ölçülecek. Vergiler ağırlaşacak, adalet zenginlerin tarafını tutacak. Hava koşulları öngörülemez olacak. Şiddetli soğuk ve sıcaklardan dolayı kuraklık artıp kıtlık gelecek. Daha nicesi var ama abarttığımı sanıp bu kadar günümüz anlatılmaz diyenler varsa Bhagavata Purana ve Vishnu Purana'yı okusunlar. Tanıdık geldi değil mi? Hem içimizde hem dışımızda artık dünya tam da bu kehanetlerde geçen bir yere dönüşmeye başladı ne yazık ki. Genel Hinduizm yaklaşımına göre bu çağ M.Ö. 3102 yılında başladı ve 432 bin yıl sürecek. Yani hemen rahatlamayın, daha alt tarafı bu çağda 5127 yıl geçti. Yolumuz daha çok uzun. Çağın sonunda ise filmin koptuğu ana geliyoruz. Çünkü bu 4 çağı kapsayan büyük döngü olan Mahayuga, Kali Yuga'nın bitmesiyle bir tam turunu, yani 4.320.000 yıllık döngüsünü tamamlayıp tekrardan başa dönecek. Tabii minnoş bir şekilde değil, tam anlamıyla bir kaos içinde bitip yeniden başlayacak. Kali Yuga sonunda yıkım ve yozlaşma artık akıl almaz bir seviyeye gelip insanlık tüm erdemlerinden kopup yöneticiler tamamen şeytani bir hale geldiğinde kötüler erdemli insanları avlamaya ve yok etmeye başlayacaklar. Bu tabii ki sembolik bir anlatım, silahla avlamaktan bahsetmiyor. İşte bu çöküş çağında bir önceki Dvapara Yuga'da ölüp bir gün yeniden geleceğim diyen Lord Vishnu'nun avatarı Krishna, yeni enkarnasyonu olan Kalki avatarı ile ortaya çıkacaktır. Ama bu sefer bizi yargılayıp fena şekilde cezalandırmak için gelecektir. Kehanetlere göre Kalki, Devadatta adında beyaz bir atın üzerinde elinde alevler saçan parlak bir kılıçla görünecektir. Ya bu şey değil mi? Evet arkadaşlar, bu da Mehdi anlatımı. Modern dinler tarihindeki sonradan eklenen sembolik olayların neredeyse hepsi Hinduizme ciddi telif hakkı ödemeli aslında. Ama neyse. İşte bu büyük savaş anında kalplerinde halen erdem kalan az sayıda insan kutsal gizli sığınaklarda hayatta tutulup yıkımdan sonra yeniden başlayacak altın çağ ile Satya Yuga'da bir kez daha tanrılar ile yeni düzeni kurup yaşayacaklarmış. Kutsal sığınaklarda saklanıp kurtarılma sembolizmi de cidden ilginç bir detay. Ve işte böylelikle her şey tekrardan başa saracak. Ve sonra tekrar, ve sonra tekrar, ve sonra tekrar. Ta ki bu evren sona erene kadar. Bu arada adamlar onun da nasıl olacağını detaylıca anlatmışlar. Kabaca bir hesapla günümüzden yaklaşık 155.52 trilyon yıl sonra evrendeki düzenin dağılmaya başlayıp her şeyin çözüleceği, sonrasında ise kararan evrenin Brahman'ın nefesini çekmesiyle yeniden tek bir noktaya zamansız, mekansız, nedensellik olmayan Narayana denilen o yüce varlığa geri döner ve sonrasında her şey onun iradesiyle tekrar tezahür ederek yeniden başlar. Bu hikaye gibi geliyor ama şu anki en ileri bilimsel yaklaşımlarla birebir örtüşüyor.
Günümüzde en çok kabul gören 2 adet evrenin sonu modeli var. Bunlardan ilki büyük soğuma veya büyük çözülme. Evet, tıpkı Hinduların dediği gibi. Ve olaylar da birebir aynı. Entropinin her şeyi zamanla dağıtıp atomların bile bağlarından kopacağı soğuk, karanlık ve bomboş çözülmüş bir evren modeli. Diğer yaklaşım ise büyük sıçrama denilen, genişleyen evrenimizin trilyonlarca yıl sonra gerisin geriye içine çöküp, sıkışıp, yine tekillikle birleşip yeniden patlayıp yeni bir evren oluşturacağı düşüncesi. Hindu mitleri bize binlerce yıl önce bu 2 olası senaryonun da nasıl olacağını inanılmaz bir doğruluk ile yazmışlar. Ve 2 olasılığı da kapsayan bir model geliştirmişler. Cidden ilginç. Hatta şöyle bir iddia da karşıma çıktı. Vedik metinlerinde Brahman'ın bir günü 4.32 milyar yıl olarak geçer. Ve bu yaratılış ve yaşamın başlaması için geçen süre olarak anlatılır. Kimi yaklaşımlar bunun aslında konunun temelinde olan dünya gezegeni olduğunu, dünyanın yaratılışından günümüze ulaşan zamanı kapsadığını iddia etmişlerdir. Bu da pek kenara atılacak bir yaklaşım değil. Çünkü en son bilimsel tahminlere göre dünyamızın gerçekten 4.3 ila 4.5 milyar yıldır var olduğu bilinen bir gerçek olmuş durumda. Gerçekten şaşırtıcı bir tesadüf. Özellikle de bunu tahmin edenlerin teknolojinin T'sini bilmeyen ve onlara bu bilgilerin göksel bir ırk tarafından verildiğini söyleyen insanlar olduğunu düşündüğümüzde. Evet, Vedik ilimlerin bir bölümü olan Yuga hesapları ve dünyanın çağları konusunu Hindular gerçekten son derece detaylı bir şekilde bize sundular. Peki onlar bu dünyada bu bilgiye sahip tek topluluk mu? Cevap şaşırtıcı bir şekilde hayır. Aslında pek çok kadim kültür birebir aynı döngüden bahsederler. Ve ne yazık ki hikaye hepsinde bizim için kötü biter. Geçen hafta videosunu yaptığım esrarengiz Hopi halkının onlara yol gösteren varlıklardan öğrendikleri bilgiye bakalım. Hopi halkının kadim kehanetlerinde şaşırtıcı bir paralellikle Yuga benzeri bir anlatım karşımıza çıkar. Onların kozmolojisi de her biri ahlaki çöküş ve ardından gelen bir felaketle sona eren 4 ayrı dünyadan bahseder. Birinci dünya olan Tokpela, ateşle yok edildi. Çünkü insanlar yaratıcının planından sapmış, bölünmüş ve şüpheye düşmüştü. İkinci dünya Tokpa'da insanlık hayvanlardan, doğadan uzaklaştı. Açgözlülükle doldu. Ve bu dünya kutuplardan kayarak kontrolden çıkıp buzla kaplandığı için son buldu. Üçüncü dünya Kuskurza'da büyük şehirler ve karmaşık medeniyetler yükseldi. Ancak bu ilerleme onları manevi yozlaşmaya ve savaşa sürükledi. Bu dünyanın sonu her şeyi yutan büyük bir tufanla geldi. Hopilere göre bizler şu an 4. dünya olan Tuvagacci'de yaşıyoruz. Ve bu dünyanın sonunda kehanetlerde önceden bildirilmişti. Bu kehanetler 9 işaret olarak bilinir ve ürkütücü bir kesinlikle modern dünyayı tarif eder. Toprağı kesen demir yılanlar çoğaldığında, yani bunu demir yollar olarak çevirebiliriz. Gökyüzünü kapsayan dev bir örümcek ağı gerildiğinde, buna enerji hatları, uydular veya internet de diyebiliriz. Ve bir gün gökten düşerek toprağı yakacak ve okyanusları kaynatacak bir kül kabağı geldiğinde, yani buna da atom bombası veya bir meteor diyebiliriz. Bu işaretler tamamlandığında arınma günü gelecek. Bu topyekün bir yıkım ya da mavi yıldız Kaçina'nın gelişiyle müjdelenecek olan 5. dünyaya, yani barış ve uyum çağına geçiş olacaktır. Hopilerin anlatısı insanlığın kaderinin kendi eylemlerine ne kadar derinden bağlı olduğunu ve döngüsel yıkımın sadece bir mit değil, kozmik bir yasa olabileceğinin altını çizen sarsıcı bir uyarı. Ve nihayetinde çağ kapanırken sonumuzun nasıl olacağını bizim o güne kadarki eylemlerimizin belirleyeceği mesajını veriyor. Motif her daim birbirine benziyor. İnsanlığın yozlaşması sonucu gelen yıkımlar ve her şeyin yeniden başlaması. Peki bunlar sadece ahlaki birer benzetme mi? Veya ruhsal gelişmeyi anlatan metaforlar mı? Yoksa gerçekten mitlerde geçtiği üzere kanlı canlı yaşanmış olaylar mı? Bu olasılığı incelemek için şu an elimizdeki en büyük koz olan bilimden yardım almamız gerekiyor. Ve ilginçtir, bilimin verdiği yanıtlarda en az mitlerin öne sürdüğü olaylar kadar şaşırtıcı. Mitlerin en büyük ortak paydası olan ve bizden bir önceki gelişmiş medeniyeti yok eden yıkım tufandır. Ve bunun ne zaman olmuş olabileceği konusunda bilimin bize sunduğu çok fazla delil var. 11.500 ila 12.000 yıl önce yaşanan Younger Dryas etki hipotezi gibi. Bu hipotez iklim değişikliğinin Kuzey Amerika üzerinde patlayan veya çarpan büyük bir kuyruklu yıldız parçasını tetiklediğini öne sürer. Graham Hancock ve Randall Carlson gibi araştırmacılar bu olayı sadece bir iklim olayı olarak değil, aynı zamanda Platon'un Atlantis'i gibi kayıp bir ileri medeniyetin yok oluşuyla da ilişkilendirirler.
Tıpkı sayısız mitte karşımıza çıkan gelişmiş medeniyetlerin sonunu getiren dev seller gibi. Bu hipotezi destekleyen kanıtlar da şöyle. Siyah mat keşfi. Kıtalar arası arkeolojik alanlarda Younger Dryas'ın başlangıcına tarihlenen ince, karanlık bir tabaka bulunur. Bu tabakanın altında megafauna, yani bitkiler ve hayvanlar gibi ve Clovis insanlarına ait kalıntılar bulunurken üzerinde asla bulunmaz. Bu mat sanki o dünyayı sona erdiren bir olay ufku gibi karşımıza çıkar ve o dönemlerde ani bir yıkımın geldiğini bize gösterir. Çarpma belirteçleri. Bu sınır tabakasında yalnızca aşırı sıcaklık ve basınç altında oluşabilen mikroskobik kanıtlar bulunmuştur. Nano elmaslar, metalik mikrokürecikler, erimiş cam ve şokla kırılmış kuvars taneleri gibi. Platin anomalisi. Grönland buz çekirdeklerinde ve birden fazla kıtadaki düzinelerce bölgede tam olarak Younger Dryas'ın başlangıcına tarihlenen karasal kökenli olmayan anormal bir platin artışı tespit edilmiştir. Tabii ki bunlar illaki bir meteor düştü anlamına gelmiyor. Lakin bilim halen bu buzul dönemini aniden bitiren sıcaklık sıçramasının nedenini çözebilmiş değil. Ancak günümüzde artık pek çok kişi o dönem yaşanan aşırı ısınmanın kısa bir sürede dünya çapında büyük seller yarattığı konusunda hemfikir. Sadece bunun nasıl ve ne şiddette olduğu tartışılıyor. Tufanın kaynağı ve zamanı bir nevi çözülüyor gibi gözüküyor. Peki ya önceki yıkımlar? İnsanlık çok daha eskiden mitlerin bahsettiği gibi ateşle, kutup kayması sonucu yaşanan donma ile yok olmuş olabilir mi? İşe bilimsel yaklaşmaya devam edelim ve elimizdeki en büyük yıkımları inceleyelim. Günümüzden 74 bin yıl önce Endonezya'da Toba süpervolkanı bütün dehşetiyle patlayarak hem çevresinde bulunan tüm yaşamı yakar hem de atmosfere saldığı kül ile güneşi kapatıp bir volkanik kış tetikler. Kimi iddialara göre bu ani iklimsel bozulmanın o dönemler dünya üzerindeki insan nüfusunu ciddi şekilde azalttığını görüyoruz. Ama tabii ki bunların halen araştırılan konular olduğunu lütfen unutmayın. Sadece ateş ve karanlık temalı felaket motifine son derece uyan bir dönem. Gelelim kutupların değişmesi olayına. Yaklaşık olarak 42 bin yıl kadar önce Last Champs olayı olarak bilinen bir manyetik anomali yaşanır ve dünyanın manyetik alan gücü ciddi şekilde aniden düşer ve güneşten gelen kozmik radyasyon kelimenin tam anlamıyla dünyayı bombalar. Araştırmacılar bu olayı Avustralya'daki megafauna yok oluşları, Neandertallerin sonu ve insanların korunmak için mağaralara sığınmasıyla ani bir mağara sanatı patlamasıyla ilişkilendirmişlerdir. Bizim mitlerde geçen kutupların yer değiştirmesi ve mağaraya sığınan insanlar motifine de gayet uygun bir olay. Peki ya büyük donma? İşte bu da bizi bir kez daha Younger Dryas dönemine götüren bir olay. Younger Dryas gerçekten çok ilginç bir dönemmiş. Yaklaşık 13 bin yıl önce dünya son buzul çağından çıkmış ve güzelce ısınırken aniden bu süreç bıçakla kesilmiş gibi kesiliyor ve iklim bir anda kontrolden çıkıp sadece birkaç yılda tekrardan dondurucu soğuklara dönüşüyor. Etki o kadar büyük oluyor ki 2500 yıldır devam eden ısınmanın tüm kazanımları bir anda bitip dünya yeniden buzul çağına giriyor. Bunun nedeni halen tam olarak bilinmiyor. Üzerinde en çok durulan hipotezlerden birisi Gulf Stream benzeri bir sıcak su akıntısı sisteminin çökmesi sonrası kutup havasının ekvatora doğru çökmesi olarak görünüyor ki biz de şu an iklim değişikliğinden dolayı bu sorunla karşılaşmanın eşiğindeyiz. İşte bu senaryoda atalarımızın mitlerinde geçen büyük donma felaketini bize anlatıyor olabilir. Bir önceki karınca insanlar videomda anlattığım Zerdüştlük mitini hatırlayın. Hani Tanrı peygamberi uyarıp aniden gelecek dondurucu kış için yer altına saklanmasını emretmişti. İlginç bir tesadüf değil mi? Tabii ki biz bunları ele alırken elimizdeki verileri kullanıp bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, tufan denilen olayın izleri belki bilimsel olarak iyice belirlenmiş olsa da ondan öncekiler için konuşmak çok zor. Çünkü elimizde o dönemlere ait ne bir yazılı metin var ne de yolumuzu aydınlatacak bir kalıntı var. Keşfedilmeyi bekleyen belki koca medeniyetler onlarca, belki yüzlerce metre toprağın altında yatıyor. Ve çoğunun yerinden haberimiz bile yok. Ancak tüm bu bilimsel yaklaşımı Hindu yugalarının akıl almaz uzunluğuna oturtmamız şimdilik mümkün gözükmüyor. Daha 12 bin yıllık Göbekli Tepe'nin bile sırları çözülememişken 4 milyon yıllık bir geçmişi araştırmak veya sorgulamak yersiz olacaktır. Tabii ki destanlarda bu yıl kavramları farklı bir şekilde hesaplanıp bize anlatılmadıysa. Yugalar bize antik çağ insanlarının döngüsel zaman hipotezlerini nasıl yaşadığını ve nasıl benimsediğini gösteren çok ilginç bir anlatı. Zamanlamaları ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilinmez. Ama kullanılan metafor ve anlatımlar insanlığın yozlaşma süreçleriyle birebir uyumlu şekilde.
En basiti biz bile bildiğimiz kadarıyla insanlık tarihini inceleyelim. Önceden daha sembolik bir inanç sistemimiz varken zamanla ruhban sınıfını doğurmuşuz. Dinlerin içine semboller girmiş, yeni dinler yaratılmış. Ruhbanlar kendilerini her daim diğer insanlardan üst tutmuşlar ve diğerlerini ötekileştirmişler. Gücü ellerinde tutmak için zamanla yozlaşmışlar ve çok karanlık işler yapmışlar. Bu yozlaşma sadece ruhbanlarla bitmemiş. Krallar da aynı şekilde yozlaşmışlar. Gücü ellerinde tutmak için insanları sömürmüşler, öldürmüşler. Ve dikkat edin, bunlar halen günümüzde bazı ülkelerde, bizim ülkemizde de olmak üzere yaşanıyor. Sınıf ayrımlarının gitgide daha da büyüdüğü, adaletin gitgide daha da azaldığı, doğanın gitgide daha da zor şartlardan geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Kim bilir, belki de yugalar sembolik olarak bir anlatımdır ve bize hem bireysel olarak, hem toplumsal olarak, hem ülke bazında yaşayacağımız 4 çağ anlatıyordur. Başlangıç, gelişme, yozlaşma ve çöküş. İşte bu sebepten eskiler hep şunu kabullenmişler. Teknoloji ya da medeniyetin geldiği seviye ne olursa olsun bu çağlar mecburen yaşanacaklar. Çünkü insan doğası hiçbir zaman değişmemekte. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olup yolculuğumda bana eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.